Şimdi Dil desteği var değil mi? var. Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Bu medeniyet arkadaşlar Güney medeniyeti. Türklere özgü hanedanlık kale görünümlerine aldanmayın. Şöyle söyleyelim. Osmanlı ve Selçuklu dönemini baz aldıkları için arkadaşlar Güney kısmını, Köl bölgesini Türklere vermişler. Bölgenin adı hanedanlık bölgesi diye geçiyor. Kale temalarına biraz itiraz ettik. Ondan sonra sancağına itiraz ettik. Sancağında çünkü Şahin vardı. Dedik Şahin'le bizde bir alakası yok öyle. Yani bizim artık oturmuş belli başlı simgelerimiz var. Dün bu itirazları yaptık, eleştirileri yaptık. Oyun yönetimi kale temalarının görünüşleriyle, açıklamalarıyla ilgili ve sancağının değişimiyle ilgili çalışma başlattıklarını söylediler. Oyun bizlere sunulmadan önce Türk kültürüne uygun daha yakın temalar ve sancaklar getirecekler. Bilginiz olsun. Oyun daha gelmeden faaliyetlerimize başladık. En azından bizi dinleyen, dediklerimizi yapan birileri var. Oyuncuya kulak asan birileri var dostlar. Ben de onu diyecektim. En azından dinliyorlar. Evet. Şimdi hanedanlık bölgesinde arkadaşlar giriş seviye kahramanımız Osman Gazi. Burada bu oyunda kahramanlar üst seviye. Yeşil renkli kahramanlar, mavi renkli kahramanlar ve en son seviye mor renkli kahramanlar var. Osman Gazi mor renkli bir kahraman. Yani bu kahramanın kumandan becerisi, ultisi var. Öyle söyleyeyim. Diğer kahramanlarda ulti olayı yok. Mesela yeşil kahramanlarda tier 1, birinci ve ikinci becerileri var. Mavi kahramanların 3 tane becerisi var. Mor kahramanların 4 tane becerisi var. Bir birlikte 2 tane kahramanla oynuyorsunuz bu arada arkadaşlar. Ona bilgisini vereyim. Osman Gazi. Nedir peki Türk medeniyeti, hanedanlık medeniyeti? Teknoloji hızı arkadaşlar %5 ile başlıyor. Taş toplama hızı %10. Mızrak saldırısı %5. Takım kapasitesi diyor. Takım kapasitesi %5. Doğru mu? Yani takım kapasitesi burada takımlar Sol 2 kullanmamış. O zaman Osman Gazi'nin olduğu takım %5 kapasiteyle fazlası. Evet, daha fazla birim alacak. İmparatorluk bu arkadaşlar haritanın batı bölümünde. Şimdi Türkler haritanın güney bölümünde. Batı medeniyetleri haritanın batı tarafında yer alacak. Avrupa topluluklarını temsil edecek. Tabii devletler de aşama aşama gelecek. Batı medeniyetinin başlangıç mor kahramanı Şarman. Şarman'la başlayacak arkadaşlar. Bu Şarman kılıçlı bu arada. Onun dışında ne diyor? İnşaat hızı %5. Demir toplaması Evet. %10 demiş. Kılıç atağı %5. PvE yani moblara, barbarlara falan karşı ya da etkinliklerdeki barbarlara karşı rallileri %5 fazla kapasiteye sahip. Diğer kahramanları Robert var, Barbaros var. Barbaros mızraklı oradan biliyoruz. Napolyon süvari, Jeanne d'Arc var. Bu saydığım kahramanlar ilk etapta sahip olacağınız kahramanlar. Haritanın kuzey bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Bu bölümde kuzey bölümündeki başlangıç devleti Rusya yani Çarlıklar dönemi. Rusların Çarlıklar dönemini baz alıyor. Birinci Petro ile başlıyorsunuz mor kahraman. Toplama birliklerinin aldığı kaynak kapasitesini arttırıyor. Toplama mı? Yani yüklenen Yüklenme. kaynağı fazlalaştırıyor. He. Birlik yükü, odun toplaması %10, süvari saldırısı %5. Tüm rallilerde %5'te kapasite demiş. Rallileri %5 daha fazla oluyor. Vladimir Monomak, Alexander Nevski, 1. Petro, Deli Petro. Yalçın bir şey sorayım mı sana? Abi Şimdi bu medeniyetler var ya, biri işte mızrak, süvari, kılıç falan diye saydın ya. Mesela o medeniyeti aldığın için mesela Türk medeniyeti Osman Gazi'yi aldın, mızrak mı oynamak zorundasın mesela? yo mızrak oynamak zorunda değilsin yani. Mızrağın biraz daha güçlü oluyor. Yani diğer buradaki komutanları da alıp mesela bu şekilde oynayabiliyorsun değil mi? Tabii diğer medeniyetlerdeki komutanları alıp biraz kendi medeniyetinde oynayabiliyorsun ama bir komutanı ana ordun yapmışsan ve ana medeniyetinde oynamak daha mantıklı. Eğer değiştirmedilerse şöyle bir mekanik var. Mesela diyelim ki süvari oynayacaksın. 1. Petro mu, Napolyon mu yoksa Subutay mı oynamak istiyorsun? Subutay oynamak istiyorsun diyelim. Subutay Doğu medeniyeti ama sen güneydesin. Tam bonusunu almak için ya doğuya gideceksin ya da güneyde oynamaya devam edip Subutay'ı alıp minimal, çok küçük bir bonus kırması olacak. Buradaki medeniyet bufflarından faydalanamayacaksın o zaman, öyle mi? Mesela Doğu medeniyetinde gittin şeyi aldın diyelim. Osman Bey'i aldın diyelim. Osman Bey'in ne özelliği var? Birinci yıldızında, beceri yıldızında. İnşaat hızı. Doğu medeniyetindeki aldın, oraya koydun, inşaat hızını yükseltebilirsin. Hiçbir şeyle karşılaşıyoruz, bakalım. Gelince göreceğiz. Yani birinci beceri özelliğini beğendiğin bir komutanı alıp kendi bölgende, başka bir bölgeden kendi bölgende alıp onun buff'ından, birinci beceri buff'ından yararlanabilirsin.
Birinci beceri bufflarına geleceğim kahramanlarda birinci beceri bufflamaları çok önemli arkadaşlar. Çok değerli. Asya milletleri arkadaşlar. Bu haritanın doğu bölgesinde Çin'le başlıyor. İyileştirme hızı %5, et toplama %10 demiş. Range atak, menzilli saldırılar artı %5 demiş. Ordu saldırısı da %5 demiş. Diğer kahramanları Songstein, Gampo, Wu Zetin, ilk kadın imparatoru galiba bu. Aynen Çin'in ilk ve son kadın imparatoru. Zhou Kuangyin ve Subutay burada ya. Subutay burada. Subutay aslında Çinli değil. Sadece Subutay'ı koymuşlar. Aslında Subutay Türk. Ama Cengiz Han'ın 4 büyük generalinden biri olduğu için. Mongolyan olmuyor mu Subutay? Subutay Moğol işte. normalde Moğol. Moğol. Ama millet olarak Moğol değil. Millet olarak Türk. Kendisi Türk. Aynen zaten ordusu. Asya olarak yazmış ya hepsini kapsıyor sandım. Evet. Medeniyet elementleri diyor. Ordu kampı, şehir duvarı, depo gibi bir şey ya warehouse. Elçilik, arena varmış, gözcü kulesi, garnizon, Garnizon. refinery yani üretim yerleri, üretim binaları. Bu da temple, inanç binası mı derler? Büyük ihtimal İbadethane. iyileştirme salonu olacak işte. Hastane olacak. İbadethane aynen temple. Workshop da burada şey anlamına geliyor işte kuşatma makineleri çıkarıyorsun workshop'ta. Akademi aynen klasik kale Kahraman merkezi, kumanda merkezi. Evet. kumandan merkezi evet. Kahraman tavernası mı diyorsun? Evet, öyle onun gibi bir şey herhalde. Vladimir Monomakt. Arkadaşlar yeşil bir kahraman. Talent 1 ve Talent 2. Yani beceri isimleri. Birlik yükü %2,5 artar diyor. Bu beceriyi arkadaşlar altta şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama görsel olarak koyarım köşeye. Bu becerinin kaç şeyi var? 1, 2, 3, 4, 5. Aynı arkadaşlar beceri parşömeni gibi düşünün bunu. Beceri parşömenleri bu oyunda elde etmesi zor. Bu oyunda nasıl elde edeceksiniz? Bol bol etkinliklere katılarak. Şimdi bu kahraman toplama kahramanı. Ruslara ait arkadaşlar. %2,5 kapasite birinci seviyede. Yani 0 parşömen bastığın zaman direkt %2,5 veriyor. 10 parşömen bastığın zaman %3,5. 15 parşömen daha bastığı zaman 6,75, 20 parşömen daha bastığı zaman 8,25, 25 tane yeşil parşömen bastığın zaman %10 verecek. Crystal 2 de aynı şekilde 10 parşömen bastığın zaman diye başlıyor %2,5. Burada toplama hızı. Toplama hızını %2,5 artırıyor. Bu beceriyi açmak için ilk önce bir 10 parşömen vereceksin. Sonra 15, 20, 25, 30. En son 30 parşömen verdiğin zaman toplama hızını da arkadaşlar %7,5'a çıkartmış oluyorsunuz. İlk becerisi yürüme hızı, marş hızı, yürüme hızı %2 ile başlıyor. %10'a kadar çıkartıyor yürüme hızını. Yürüme hızı bakalım nasıl işimize yarayacak. Unutmayın bu birlikler iki kahramandan oluşuyor. İkinci becerisi ise lig şampiyonu diyor. Ne diyor? Gelen tecrübeyi arttırıyormuş. Onun tecrübesini. XP Bu oldu. bu kahramanı alıp oyunun başında ana kahramanınızı hızla level atlatmak için kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliği olabilir. Yani onun için kullanabilirsiniz. %6 daha fazla bonus. Bakalım gerek duyacak mıyız böyle şeylere? Turgut Alp. Turgut Alp arkadaşlar yeşil bir kahraman. Demir toplama hızı %5 ile başlıyor. Yani son seviye yaptığınız zaman %15 daha hızlı demir topluyor. Zaten ülke bonusu %10 fullerseniz %15, %25 daha hızlı demir madenlerini toplayabileceksiniz. Diğer özelliği ise PvE'de diyor birlik saldırısı, yani ordu saldırısını %2,5 artırır diyor. %10,20 küsüre kadar. Doğu medeniyeti Emerald. Bak şu önemli işte. Emerald toplama hızı %3,5 %10'a kadar çıkartıyor. Fullediğin zaman beceriyi. Talent 2 ikinci beceriye geçelim. Neydi bu? Aynen birliğinin yürüyüş hızını arttırıyor. %15. Hani kahramana ekli birimlerin hızıdır. Cacık komutanlar herhalde. Yeşil seviye yani. Onlar yeşil seviye. Aynı şey gibi. Tavernadan çıkan mor kahramanlar var ya Rıdvan. Onlar. Onlar. Daha geleceğiz. Mor kahramanlar daha geleceğiz. Şimdi mavi kahramanlara geçtik. Alexander Nevsky. Birliğin diyor. Taş toplaması %2,5. %12,5'e kadar çıkartıyor. Süvari ordusunun canını %2,5 artırıyor. %10,25'e kadar artırıyor süvari ordusunun canını. O rate burada herhalde yağma anlamında söylenmiş. Dur, Yaptığı bilmiyorum. yağma oranını artırıyor işte ya. Bizim Orhan şey Birliğin yaptı. baskın boyutunu %1 arttırır yazıyor. Bence yağma. O yağmadan bahsediyor. Yağma kuvveti diye becerinin ismi de yağma kuvveti. Yağma herhalde ya. Aynen. Birliğin yağmasını %5 artırır. Barbaros. Barbaros burada abi mavi kahraman olarak gelmiş karşımıza. Liginizin PvE ordu saldırısı tüm tur boyunca %2,5 artar.
Evet, %10'a kadar çıkıyor. Evet. İkinci becerisi hı, Bunun sınıfı ne? Mızrak mı bu da? mızrak. Ha. Mızraklı askerlerinin diyor atağı diyor %2,5 artar diyor. Saldırısı diyor. Ordu saldırısı. Ordu saldırısı artar diyor. %10,25'e kadar Yükselt, çıkar diyor. yükseltmeler iyi ama hep böyle 10'a kadar falan çıkıyor. Çok şey yok. Abartı bir şey yok yani. Üçüncü beceri Fatal Mark demiş. Birliğin kritik hasar olasılığı her turda %2,5 şansla %2 artar diyor. %2 Tur artar. sistemi var bunda da muhtemelen. Buna her tur geldiğinde %2,5 şansla %2 kritik olasılığını arttırıyor. Zaten iki kahraman olacak. 2 saniyede bir. Yani 2 saniyede bir %2,5. Fullersen %6,5 ihtimalle %2 arttıracak kritik vurma Üçlü tur olasılığını. sistemine göre daha iyi. Olasılıklar daha çok. Hürrem Sultan. Hürrem ablam O Hürrem Sultan'ın özellikleri. aşağıda Evet. eğitim hızından bahsediyor ama yukarıda garnizona eklenen askerlerden bahsediyor. garnizon Garnizona- birliğine atanan askerleri cesaretlendirir. Tamam, bu Eğitim hızı hızıyla herhalde alakalı. bu ya. Eğitim hızı. %15 eğitim hızı veriyor. Birinci beceriyi fulllediğin zaman. Başarılı. İkinci beceri özelliği demiş. Kuşatma askerlerinin canını artırır mı diyor. Evet. Ha, Ne diyor? 12,5. Burada da şey diyor. Kuşatma saldırısında %12 diyor. bu kuşatmacı herhalde bu ya. Kuşatmacı. Kuşatma komutanı herhalde. O sınıflarda gördüydüm ben hani kılıç, mızrak, okçu falan var ya bir de kuşatma birliği vardı. Evet, kuşatma birlikleri Ayrı. de var. Evet, aynen Bu öyle. muhtemelen kuşatma birliği komutanı. Garnizon komutanı olarak ayarladığınızda Hürrem Sultan'ı Tamam abi. 3,5 şansla atağını ve canını arttırır diyor. Tabii üstte tam açıklamamış ama aşağıda kısaltılmış olarak açıklamışlar. Army Attack and Healed. Tamam. Birlik saldırısıyla canını %3,5 şansla artırır diyor. %25 şansa mı var? %3,5 şansla veriyor demek ki herhalde. %3,5 Evet. şansla %25 %4,5 artırır. şansla. %3,5 şansla İhtimal %25 artıyor mu? artırır. Tamam, bu abi. Ha, %3 şansla %25 artırır. Zeytin. Zeytin ama. Zeytin dalı. Bu zeytin. Bu zeytin. Zeytin. Bu Çin'in ilk İmparatori kraliçesi. içi. İlk ve son kraliçesiymiş arkadaşlar. Bu da mavi bir renk bir kahraman. Kaynak noktalarının geliri. Gelen kaynakları arttırıyormuş. Tamam, topladığın kaynağı %5 artırıyor. %15'e kadar çıkartıyor bu. KVK'larda kullanılır. Okçuymuş. Evet. Okçuların saldırısını %2,5 artırıyor. %10,25'e kadar. Diyor senin birliklerin diyor Pv'de diyor saldırı bonusu ve can bonusu kazanır diyor %2. Her iki turda bir %2 mi? Ne diyor tam olarak? Evet. Hayır, ilk iki turda sadece. %2 artırıyor canlarını. Saldırı ve canlarına PvE'de. Değişik bir sistem gelecek bu oyuna galiba. Age of'la hiçbir alakası yok. Evet öyle görünüyor. Adamlar özgün yani. Çok özgün bir oyuna karşı karşıyayız arkadaşlar. Gerçekten En yani. azından diğer oyunlar gibi kopyala yapıştır olmamış. Evet, Age of direkt bayağı- kopyala yapıştır o bir oyun zaten. Aynen. Ben zaten KVK'ya falan sordum. Kendimize özgü bir KVK hazırlığı içerisindeyiz. Onun üstünde çalışıyoruz demiş. Ordu yükü. Oradakini %10 artırır. %30'a kadar. Bak bu da KVK'larda kullanılıyor. Bir de mor kahraman ha. Yani demek ki bol bol kalelere saldırıp yağma yapacağız. Kale saldırıp yağma, Ana eski düzen. Çok iyi. etkinliklerde toplama. Senin diyor birimlerin diyor saldırısını diyor kritikal demeç %10 şansla %10 artırır diyor. Bu mu? Kritikal hasarı %10 şansla %10 arttırıyormuş. Tamam. Burada da %30 şansla %30 artırıyor. Yani iki turda bir olduğunu düşünürsek çok güzel bir oran ikinci beceri. Ama ortaya bakarsan bir de tüm birimler diyor. Yalçın bir şey soracağım. Peki bu okçularda menzil var mı? Var. Evet Var varmış. değil mi? O Uzaktan kısma vuracak yani. geçeceğiz. O kısma geçeceğiz. En azından gerçekçi. Aynen. Okçu hasarını %10 artırır diyor burada. %30'a kadar çıkartıyorsun bu hasarı. Diyor ki Zao diyor Pv'de diyor Archer'ların diyor saldırısını %50 artırır diyor. Evet. Ve diyor diğer Aynı zamanda düşman oyuncunun diyor kuşatma saldırısı ve canını azaltıyormuş. %40. %40 azal. Geldik Osman Gazi'ye. Senin diyor medeniyetinin diyor inşaat hızı diyor %6 artar diyor abi. Türk Evet. medeniyetinin
Türkleri seçerseniz kale bonusunuz neydi abi? %5 teknoloji hızı değil mi? Onun yanında da %6 Osman Gazi ile beraber inşaatınızı alıyorsunuz. Ya biz Kaynak zaten için- direkt Türk medeniyeti seçeriz orası. Bak kaynak içinde biraz para yatırsan kahraman sandığı alıp kahraman sandığından da sağdan soldan şeyleri alsan, toplama kahramanlarını alsan. Bu oyunda arkadaşlar en önemli noktalardan biri şu. Seçtiğiniz oyuna başladığınız zaman birinci becerileri direkt hızlı şekilde fulllemek çok avantajlı olacaktır. Ne diyor çünkü? Birinci becerisini fullersin arkadaşlar. Kaç tane lazım sana toplam? 25, 45, 60, 70. 70 tane sana mor kahraman parşömeni lazım. 70 tane mor kahraman parşömenini toplarsan birinci becerisini fulllemiş olacaksın. %5 teknoloji hızı, %14'te inşaat hızıyla yoluna devam edeceksin. Bu oyunda paraya dayalı değil de daha çok sanki taktiğe, stratejiye dayalı. Yani gelişim açısından da savaş açısından da sanki daha çok stratejik bir oyun. Senin diyor birliğinin diyor saldırısı diyor %5 artar diyor %5 şansla. Bunu fulllediğiniz zaman %15 şansla çekeceksiniz arkadaşlar. %15 şansla %15 yapmış olacağız herhalde. Yok %15 şansla Aynen. %5 artırırsın. Büyük ihtimal öyle. 2 saniyede bir %15 şansla %5 saldırınızı o an ordu saldırınızı artıracaksınız. Üçüncü becerinin giriş özelliği mızraklı askerlerinizin diyor mızrak saldırısı ve canlı diyor %10 artırırsınız diyor. Bu %30'a kadar çıkıyor. Yani bunu fullediğiniz zaman mızraklarınızın saldırısı ve canı %30 artacak arkadaşlar. Gelelim özelliğine. Yalçın, bir şey Efendim? dikkatimi çekti de bunların becerilerinde hasar yok bak ha. Tamamen ordu odaklı komutanlar. Hasar yok. Bunlar sadece orduyu besliyor. Ordu vuruyor demek ki. Aynen. Güzel ya. Orduyu bufflıyorsun sadece. O askerler vuruyor dümdüz. Bu kahraman geldi. Bu Mantıklı. kahramanı almalıyım. Bu kahramanı almazsam metadan düşerim. Aynen ya. İşte beceri fullleyeceksin burada. Maksimum oranları alacaksın. Sadece altındaki birimleri besleyeceksin. Birimler birbirine vuracak sadece. Bence çok güzel bir mantık. Çok güzel mantık. Kesinlikle komutana bağlı değil abi. Yani komutan gelip pat diye vuruyor 20 bin 30 bin birimini siliyor atıyor muhabbeti olmayacak. Kimin birimi güçlüyse güçlendirdiyse o vuracak. Çok iyi bence birim savaşı daha iyi yani daha mantıklı. Şimdi Battle Wind demiş. Savaş rüzgarı. Savaş rüzgarı. Savaş rüzgarı becerisi. Ulti diyelim biz buna. Kumandan becerisi. Düşman birimleri diyor arkadaşlar düşman birimleri diyor senden daha fazlaysa diyor Osman Gazi'nin altındaki ordu diyor %20 fazladan can alır diyor. Ve diyor kılıçların saldırısı ve canlı %25 kırar diyor rakibin diyor. Yani kalabalık savaşlarda toplu savaşlarda senin canın %20 artacak. Ordunun canı %20 artacak. Senin antin olan kılıç da diyor saldırısı ve canı %25 azalacak diyor toplu savaş. Çok iyi bir özellik ya. Harbiden süper yapmışlar ha o zaman Mangazi. Yani oranlar çok ciddi görünüyor gözümüze de. Şeyde nasıl olacak acaba işte oyun içinde. Dengelemesini illaki yapmışlardır. Tabii. Senin Ordu birliğin canları diyor nasıl acaba onlara bakmak lazım işte. Birlik kritik canları, hasarı birlik hasarları. %5 şansla kritik hasar mı artar diyor burada. Evet. Birliğin %5 hasarla yani %5 şansla kritik hasar atar diyor. Yani senin birliğin vurdukça o birliği vururken %5 şansla tetikleme şansı varmış. Critical damage ve critical change demiş. O zaman damage'i de %10 artırıyor. Bu beceriyi full Aynen. yani, 2 fullersen- oranda 10. evet %10 kritik damage atıyorsun. Yani hasarının %10'u kadar kritik damage atıyorsun. Anladığım kadarıyla. Şansını da %10 artırıyorsun. 2 saniyede bir. 10'u Hani Bu yukarıda sularda herhalde. bahsetmemişler şansından da. Ortada hem hasarı hem de şansından bahsetmişler. Evet. Belki beceriyi ilerlettikten sonra veriyor bu ortayı. O da olabilir. Süvari birliklerin diyor, süvari askerlerin diyor saldırı ve can %10 artırır diyor. Fullediğin zaman %30. Takım boyutunu arttırıyormuş. Tamam. Fullediğin zaman %10. Şu an için en yüksek oran kapasite bu. herhalde. Birim kapasitesini Aynen %10 kapasite arttırıyor. sanıyorum. Türklerde kale bonusu %5'ti.
birim kapasitesi. Bunda %10. Bu kahramanda %10. Ne diyor? Süvari, Sefer hızı, süvari sefer diyor, hızı %30 artar. sefer hızı diyor. Kampinglerde diyor. Görevlerdeki hızı diyor %30 artar diyor. Oyuncunun Mızraklının hasarını ve canını %30 azaltır diyor. Osman Gazi'nin antisi o zaman bu. Yok. Mızraklı bunun antisi. Mızraklıdan bu ultiyi açarsan diyor. Tamam bak. Bu oyun diyor ki abi. Bizim oyunumuzda en zor olan şey beceri açmak diyor. Beceriyi açmak zor bizim oyunumuz. Sen diyor mızraklı rakiplerinden önce diyor Petro'nun diyor ultisini açarsan diyor, burasını ben söylüyorum o mantıkla, mızraklara karşı bir şansını yakalarsın diyor. Onlar açana kadar o şansı yakalarsın diyor. Osman Gazi'nin şeyi mızrak değil mi? Tamam, mızrak antisi oluyor o zaman, işte onun şeyini azaltırsa. Bu da süvari. Güzel antiller var. Bak ilk beceri 70 dedik değil mi? 20, 40, 60, 70. İkinci beceri bak buraya 70 parşömen. 50, 75, 80, 90, 100. İkinci beceri için ilave 100, 170 parşömen. 170, Hmm. 200, 300, 350 Bunları parşömen. Bak burada da toplam 350 Yalçın, parşömen oldu. bu şey gibi bizim 600 madalya verip komutanı fulluyoruz ya, burada da tam tersi 600 beceri parşömen topluyor. Önce biri fullledikten sonra iki açılıyor galiba. Evet, burada o zaman şu özelliğimizden de bahsedelim arkadaşlar. Bu oyunda füzyon özelliği olacak. Füzyon özelliği de şu işe yarayacak. Senin mesela oyuna başladın, işte yeşil beceri parşömenleri topladın değil mi? Etkinliklerden falan zaten onları bol elde edeceksin. Onları birleştirip maviye çeviriyorsun arkadaşlar. Elindeki mavilerle o çevirdiğin yeşilleri maviye çevirdin ya. Onları da birleştirip mor beceri parşömeni elde edebileceksin. Oyun sana hayır kardeşim, yeşil beceri parşömeni yeşil komutana ait. Mor da mora ait. Ben böyle özellik getirmiyorum. Sen git sarı parşömenim azdan al ya demiyor sana oyun. Kardeşim diyor elindekileri birleştirip mor elde edebilirsin diyor. Ve Ha, aynı durum arkadaşlar kahramanlarda da var. Etkinliklerden sandıklar düşecek. Kahraman sandıkları, bu kahraman sandıklarından çıkan kahramanları füzyonla birleştirip ihtiyacın olan bir kahramana uygulayabileceksin. çok iyi ya. Çok iyiymiş. Burada komutan seviyesi yükseltmek yerine seviye yerine beceri yükseltme olayı koymuşlar. Komutan Evet. sabit. Birinci beceriyi fulle 2'ye geç. 2'yi fulle 3'e geç. En son kumandana geç. Anladım. Çok güzel. Güzel bir sistem. Napolyon. Senin diyor takımının diyor ordu hızını diyor yani. Oğlum Yürüme böyle bir hızını başlıyor diyor ki lafa 115. senin diye. Tamam. Birliğin kanka yürüme hızını %15 artırıyor. %35'e kadar çıkartıyor. Çok hızlı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunda hız çok etkili olur ha. Yakalamada, kaçmada, kovalamada. Gerçekten çok etkili olur. Bu baskınlar falan yapılır herhalde. Onlardan, o kuşatmalardan falan herhalde hareket hızının bir önemi olacak gibi duruyor yani. Evet. Bak bir tane ittifak teknolojisi var. Uzak. Uzakta birimlerin önemleri. Oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Oğlum bu oyun güzelmiş ya. Ben sevdim yani mekaniğini. Mantık güzel mantık yani. Oynanış nasıl acaba? Onları da görsek güzel olacak. Baskın kapasitesini %5 artırır diyor arkadaşlar. Baskın kapasitesini %15'e kadar artırabiliyorsunuz. Burada baskın dediğimiz yağma olayı. Eğer yani doğru anlıyorsak yağma olayı. Üçüncü beceri özelliği arkadaşlar, kuşatma saldırısına katılan askerlerinizin saldırı ve yanı %10 artar. Bu oran %30'a kadar çıkar. Kuşatmaya yani, tam bir kuşatma birliği. Bir kaleye saldıracağınız zaman yağma için ya da bir bayrak savaşı, bir geçit savaşı, bir şehir savaşında Napolyon burada önemli olacaktır. Çünkü kuşatma kapasitesi veriyor sana, yani kuşatma için, yağma için, yani o tarz şeyler için %5 kapasite veriyor. Kuşatmalar değil Yalçın. Burada ekstradan kuşatma birliği var. Ondan bahsediyor. Tamam, kuşatma birliği de için. Aynen. Beşinci birlik olarak kuşatma Beşinci birliği birlik olarak, koymuşlar. evet. Evet. beşinci birlik. Kuşatma birliğini ekliyor sadece. Bunlarla baskın yapacaksın demek ki. Tamam işte Kuşatma elinde birlikleriyle yağma edeceksin. Bak, Öbürleriyle savaşacaksın gibi bir şey. elinde Napolyon birliği olmayan, Napolyon fullemeyen bir adam, birlik düşün, bir ittifak düşün. Karşıda da 4-5 tane Napolyon'un olduğunu düşün. Adam senden avantajlı olacak. Kuşatma birliği varsa adamın. Her Oğlum şeyden çok lazım curcuna olacak. kopar bu oyunda. Yani her şeyden lazım olacak yani. Tabii siz her şeyi yapmayın arkadaşlar. Bu takım oyunu.
Burada ne yapacağız? Bölüm paylaşımı. Oyun zevkimize göre bölüm paylaşımı yapacağız. Kapalı beta sürecinde ben size her şeyi abi inle cinle her şeyi anlatırım zaten. Ekibimiz sağlam. Gelelim ultisine. Zafer bağırması, zafer çığlığı, bağırtısı artık neyse. Napolyon Anırması. Bonaparte diyor arkadaşlar. PV, Baskın boyutu gene şey işte PV birlik baskını kapasitesi. 15. Oyuncuların diyor okçuya sahip oyuncuların da diyor Atane ve canını Okçu %30 saldırısı. azaltır diyor. Evet, Bu saldırı ve canını azaltır. Players'tan bahsettiği mob olamaz. Bu Players lafı oyuncular için geçerli büyük ihtimal. PvE'de rakip oyuncularınızda da eğer ya PvE durumlarında diyor. Rakip oyuncular varsa diyor onların diyor değişik bir mekanik ya. Vallahi çözümlemesi zor. PvE ile rakip oyuncuların okçuların şeyi ne alaka? Saldırı Ama bu canı. PvE dediği meydan değil de bu kuşatma savaşları falan olabilir mi ya? Yani kale savaşları, rallilerle kaleye vurmalar Ya falan. PvE dediğin oyunda olan moblara karşı savaşman yani. Tamam, PvE odur. PvP Aynen. player vs player. Barbar kesimi filan bunlar PvE'dir. Evet. Burada Kuşatma yazdıkları mi? e, burada raid dediği olay mesela seninle Yalçın bakmıştık. Kamplar vardı haritada, hatırlıyor musun? Evet, kamplar. O kampları O yapılacak kamplar ralliler. işte aynen o kamplara raid yapılacak. Yani yağmadır, saldırıdır. Ondan bahsediyor. Ve bir etkinlik var. Anlatacağım o etkinliği size. O etkinlikte arkadaşlar bazı sandıklar düşecek. O sandıklardan içinden büyük güçlü bir boss. O boss'un içinde yüksek seviye okçular, kılıçlar, mızraklar falan olacak. Onları sadece rallilerle, lejyonlarla keseceksiniz. Belki orada işe yarayabilir. Ama kuşatma saldırılar için Napolyon güzel gözüküyor. Halle komutanı gibi bir şey olacak o zaman. Evet. Şalman. Türk kalesinin yani kale bonusunun özelliğini Şalman'ın birinci becerisine koymuşlar. %12,5'a kadar çıkıyor. Oo. O zaman biraz mesela ben oyun tarzım için söyleyeyim. Mesela benim imkanım var. Türkleri seçtim. Hem Şalman alırım. Osman Gazi'yi alırım. Kullanılabilir. Beceriyi Ama fullesem yeter. Şunları fullemez. medeniyet izin diyor. Acaba bulunduğum bölgedekinde mi etkili oluyor sadece? O zaman Türk kalesini alıp batıya gideceksin. Böyle bir şey yapabiliyorsun. Bakılır bakalım. Böyle bir şey varsa çift daima iyidir. Araştırma candır. Kapalı betada kurcalarız. Araştırma iyidir abi. Aynen. Burcuklayacağız. Yağma kapasitesi %5 artar. Bunda da var. %15 kadar çıkıyor. Bu yağmalar çok önemli herhalde bu oyunda. Ha? Evet. Yağma yaparken birliğin kapasitesi. Evet. Yağma yaparken milli kapasite. Kılıçların saldırı ve canı %10 artırıyor. %30'a kadar çıkıyor. Artık bu standart oldu galiba birimlerde. PvE'de diyor kılıçların diyor saldırısı diyor. PvE'de kılıçların atağını arttırıyormuş. Aynı zamanda da karşı tarafın süvari saldırı ve canını azaltıyormuş. Evet, burada aynen şu altta yazıyor. Saldırıyı %50 artırıyor. Süvarilerinin saldırı ve canını da %35 azaltıyor. Rıdvan Evet. bu oyunda kılıcın antisi süvari. Süvari kılıcı dövüyor. Kılıç mızrağı, mızrak süvariyi dövüyor. Okçu diye geleceğiz. Okçunun antisi okçu galiba kardeşim. Okçunun antisi hepsi. Ne diyorsun ya? Canı kullanırsan abi diyor ki eğitim kapasiten %5 artar diyor. %15'e kadar çıkıyor. Her kahramanın ayrı bir stratejisi var ya. İkinci beceri özelliğinde ise diyor PvE'de diyor yani kamp saldırılarında falan etkinliklerde diyor PvE'de senin diyor birimlerinin diyor canı ve saldırısı %10 artar diyor. Bu %30'a kadar çıkıyor. Garnizon komutanı olarak kullandığında diyor değil mi burada? Komutan olarak kullandığında. Evet. Mızrakların saldırı ve canı %7,5 artar. 5 tur için, ilk 5 tur için. %20'ye Evet. kadar çıkartıyor. Ultisine gelelim. Mızraklı atağı %20 artar diyor. Yalçın. Süvarinin saldırısı ve canı da %32,5 azalır diyor. Abi tam bir süvari katil olmuş abi. Sen bu komutanı tanıyor musun? Hatırladın mı? Evet, hatırladım, taverna. Ah ah. O Sen var ya. bakayım. O Butay. Sultan bir kahraman 2. Göktürk Delisi'nde falan ya da Uygurlarda gelseydi de medeniyetini alsaydık. Seni Moğollardan kurtarsaydık. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük Maraşali.
Net en büyük Marşali. Yani sırf Moğol komutanı generale diye hakkı yemiyor tarihte. Adam savaş kaybetmemiş. Tabii te Avrupa'ya kadar 60 almış küsür hepsini. yanlış bilmiyorsam 60 küsür meydan savaşı var adamın. Bak o diğer baskınlar falan filan değil. Meydan savaşı. 60 küsür meydan savaşı var. Hepsini kazanıyor ya. Toplam hızı diyor %10 artar diyor. Tamam. Birliklerin toplam hızı %10 artar. Okey. Takımın diyor Evet. Birlik kapasitesi aynı. gördüğüm en yüksek kapasite bunda şu ana kadar %17,5. Takımın saldırı ve savunması %15 artıyor. O Tüm %40'a birliklere çıkıyor göre. yalnız ha. %40'a kadar çıkıyor saldırı ve %15, %17,5 kapasite. %40 saldırı ve can. Bu en Ve- yüksek oran. ve Hep tüm- 30'du diğerleri var. Aynen, bir de tüm birlikleri olması. Subutay Birliğin. diyor. Süvari oynarken diyor. Bak Subutay diyor. Süvarinin diyor canlılığını %25 artırır diyor. Zaten saldırıyı burada %40 vermiş. Daha ne versin? %40 canlılığı artırır diyor. Ne diyor? Düşman mızraklının diyor saldırı ve canını %40 azaltır diyor. Oğlum Subutay çok iyiymiş lan. Aynen. Subutay çok iyiymiş. Ama hakkını vermişler öyle olsun yani bir zahmet. Heh, Bitti burada da Basic sistem. Yönetim merkezi. Evet. Hayır, Basic sistem. Füzyon dediğimiz olay bu. 20 tane senin yeşil parşömenin var. Bu 20 tane yeşil parşömeni %30 şansla maviye çevirebiliyorsun. 30 tane mavi parşömeni de %20 şansla mora çevirebiliyorsun. Bayağı Ama bol merak geliyor o zaman etmeyin. bunlar. Ama merak etmeyin. Oyunda gırla etkinlik var. Bu parşömenin, yeşil parşömenleri, mavi parşömenleri çok rahat toplayabileceksiniz.